Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kağıt yapımından bahsedeceğim sizlere ve beraber kağıt yapma aşamalarını göreceğiz. Kağıt yapma aşamalarında ilk önce hangi malzemeyi kullanarak kağıt yapmak istediğimiz önemli. Burada biz sizlere atık malzemelerden en basit, en temel olanından göstereceğim. Elimde şöyle bir atılmış karton var. Bunu değerlendirip nasıl kağıt yaparım bunlardan göstereceğim. Peki biz bunun dışında nelerden kağıt yapabiliriz? Dut ağacından kağıt yapabiliriz. Isırgan otundan, keten ipinden, pamuktan, bunların hepsini kullanarak kağıt yapabiliriz. Bizim bu şekilde yapılmış zaten bir eserimiz vardı. Onu da izleyebilirsiniz internetten. Aşağıya linklerini bırakacağım. Nasıl yapıldığı, nasıl oldu diye. Ama ben şimdi en temel seviyenin atık kağıtlardan olduğunu düşündüğüm için size ve daha basit işlemler olduğu için ilk önce bunlardan bahsedeceğim. Gelin ilk önce hamurumuzu nasıl hazırlıyoruz buna bakalım ve kağıtlarımızı hazırlayalım. Evet, elimizde böyle bir atık karton vardı. Bunu değerlendireceğiz. Tabii ki bu tek başına yeterli değil. Daha fazlası lazım. Biz bir kısmını zaten ayarlamıştık, kesmiştik bir yandan da ıslansınlar, daha çok yumuşasınlar diye. Şimdi bunu da keserken amacımız ufak ufak parçalar elde etmek. Yani falçata yardımıyla ilk önce bunları ufak parçalara bölelim. Ondan sonra kesme işlemine başlayacağız zaten. Şimdi bu şekilde bunları daha fazla keserek ince hale getiriyorum. Daha sonra makas yardımıyla yine veya falçata yardımıyla ufak ufak şu parçalar halinde kesiyorum. Bunlar. Daha sonra ben bu ufak parçaları blenderla hamur haline getireceğim. O aşamayı da geçince arkadaşlar sizlere göstereceğim. Şimdi bunları ufak ufak bir parçalara ayırmaya başlayayım. Hepsini ince ince hale getirdim. Şimdi amacım bunları makasımla kesip çok ufak hale getirmek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kadar ufak ufak hale getirdik. Şimdi bunları hamur hazırlayacağımız kovanın içerisine alacağım ben. Ondan sonra artık blenderla çekme işlemimiz başlayacak. Evet, kovanın içerisinde şimdi bunlar. İçine su da ekleyeceğim. Yumuşayacaklar. Şimdi buradaki süreç bu şekilde olacak arkadaşlar. İçine attım malzemelerimi. Bunun en az 2 katı su eklemem lazım ki blender içerisinde daha rahat dönsün, daha rahat parçalasın. İçinde hiç su yokken veya az su varken blenderla parçalamamamız lazım. Ve imkanımız varsa en azından buraya ham maddeyi koyduktan sonra, atığı koyduktan sonra ufak halde üzerine sıcak su ekleyip bekletmek daha avantajlı olur. Daha kolay yumuşar. Ve en az bir 200 saat durduktan sonra blender işlemine geçmeniz lazım. Blenderınızın gücü düşükse lütfen biraz yumuşadıktan sonra aralıklarla çekmeye başlayın. Yoksa blenderınızın motoru fazla ısındığı için bozulabilir. O yüzden biraz karıştırdıktan sonra blenderla etrafını, zaten biz dolacaktır etrafı. Bunlar parçalandıkça, ufaldıkça aralara giriyor çünkü. O yüzden en temel şeyimiz yavaş yavaş sakin sakin hazırlamak. Aralıklarla hazırlamak. Dediğim gibi 5-6 saatlik bir süreçte hamur haline gelmiş olur. Eğer düzgün bir şekilde yapmak istiyorsan. Diğer türlü bizi mali zarara sokabilir. Yani hızlı yapacağım derken motor bozulabilir. Burada bir sıkıntı olabilir. Erimeyebilir parçalar hemen. O yüzden şimdi parçalama işlemine geçeceğiz. Burada nasıl yapıldığımızı zaten göstereceğiz sizlere. Evet arkadaşlar, ham maddemizi yani atık kağıdımızı kovanın içine almıştık. Şimdi blenderla parçalama işlemine geçeceğiz. Ben biraz su ekleyeceğim. Şu an elimde sıcak su olmadığı için normal su ekleyerek yapacağım.
Evet, şimdi buraya doğru yaklaşabilirsek. Evet, gördüğünüz üzere arkadaşlar içine su ekledim. Sıcak su olup biraz daha beklese daha kolay kendini salacaktı. Şimdi öyle bir zamanımız ve imkanımız olmadığı için ben direkt biraz karıştırdıktan sonra blenderla artık parçalama işlemine geçeceğim. Şöyle bir çırpıcıyla ilk önce bir hepsinin suya temas ettiğine emin olayım. Suda beklemesi kesinlikle bizim için çok önemli. Özellikle sıcak suda beklemesi çok önemli. O aşamayı lütfen unutmayalım. Şimdi ne kadar kağıt için ne kadar hamur gerekiyor? Bu şimdi yapacağınız kağıda göre değişen bir şey. Buradaki hamurla ne kadar yapabiliriz? Bunu ancak havuz başında görebiliriz. Ama bu 10 litrelik bir kovanın yarısını doldurmanız sizin için fazla kağıt yapacağınız anlamına gelir. Bir de eleğinizin boyutu ne kadar buna göre değişir. Bakın. İşte düşük motorlarda bu şekilde hep etrafı saracağı için sürekli temizleyip öyle devam etmeniz gerekir. Tabi elinizde burada butondan uzak durması lazım ki basarsa sıkıntı olmasın. Bu şekilde ilk başlarda temizleyip devam etmeniz gerekiyor. Sonra parçalandıkça bu sıkıntı olmayacaktır. Kolay devam edebilirsiniz. Motor biraz da güçlü olduğu için zaten erkenden hemen parçalamaya başladı. Eğer daha sıcak olsaydı daha kolay parçalayacaktık. Evet, arada yine temizliyorum kaldırıp. Bakın iyice ufalanmaya başladı. Az önceki halinden çok daha parçalı bir halde şu an. Karton. Bunda kartonun veya kağıdı diyeyim. Ne kadar fazla kullanırsanız o kadar kalın ve yani kullanılması için güzel bir kağıt olur. Yani eti kalın olur kağıdın. Gramajı yüksek olur öyle söyleyeyim. Biz şu an burada göstermelik yaptığımız için az bir hamur hazırlıyoruz. Devam ediyorum yapmaya. Bakın yine devam ediyoruz ufak. Mesela parçalanmayan kağıtlar var. Özellikle kalın kağıtlar. Parçalanmayan kağıtlar kalın olduğu için onlar biraz daha sıcak su aslında istiyorlar. Evet, bakın o eskisi kadar artık dolmuyor etrafı. Hala büyük kalan parçalar sebebiyle bazıları araya sıkışıyor. Onun dışında hamur hali hala gördüğünüz gibi olmaya devam ediyor. Şu an hamurum bak bu şekilde atık kağıtlardan o parçadan bu hale geldi. Biraz daha parçalıkla ince hale geldikten sonra artık kağıt yapma işlemime geçeceğim. Bakın artık etrafı dolmuyor. Daha kolay hamurumu yapabiliyorum. Düşük wattlı motorlarda ara sıra böyle şurasını tutup kontrol ederseniz ısınıp ısınmadığını anlarsınız. Isındıysa bir 10 dakika bir ara verin. Sonra tekrar gelip karıştırabilirsiniz motorlarınızla. Artık hamurum tamam, göstereyim. Nasıl bir hale geldi. İyice ufalandı. Kullanılacak, kağıt yapılacak kıvama geldi. Artık blenderla işim bitti. Şimdi niye
bu kadar kısa sürede olması aslında yani çok normal, güçlü bir motor olduğu için. Ama biz az bir atık karton kullandığımız için, daha fazla karton kullandığınız zaman erimesi daha fazla zaman alacaktır. O yüzden zaman önemli diye söyledim. Bakın şu an az bir şeyi soğuk suyla, güçlü bir motorla hallettik. Bu hamur hazırlama kısmı bu kadar. Şimdi havuzumuza suyu doldurup kağıdı yapma aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, suyumuzu havuzumuzda tamamladık. Yeterince su koyduk artık. Zaten bayağı geniş havuzumuz. Gördüğünüz gibi şu an şurada. Yani herhalde 2 kova daha koysak bayağı litresi tamamlanacak. Bize şimdi bu kadar yeter. Şimdi burada hamurumuz vardı. Normalde maşrapayla şu şekilde alıyoruz. İstediğimiz kadar hamuru buraya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuzu. Şimdi burada yavaş yavaş artık bunlar dağılacak zaten. Her kağıt yaptığımızda eklememize gerek yok ama eğer büyük el ekle yapıyorsak 5-6 kağıt aldıktan sonra tekrar eklememize gerek var hamurumuzdan. Ama şu an biz ufak bir ekle yapacağız. Bir de az hamurumuz var zaten. O yüzden ben tüm hamurumuzu suya ekleyeceğim. Bir daha hamur eklemekle uğraşmayalım diye. Tüm hamurumu ekliyorum şu an. İçinde kalan parçacıkları da almak için şöyle bir çalkalayayım. Evet, hamurum artık havuzumda. Zaten dibe doğru çökmeye başladılar. O yüzden almadan önce sürekli karıştırmam gerekiyor ki parçacıkların üst tarafa çıksınlar ve ben eleğimle kağıdı alabileyim. Artık işlem yapma vakti geldi. Şimdi kağıt yapacağız. Evet arkadaşlar, hamurumuzu koymuştuk havuzumuza. Şimdi artık yapma işlemine geçiyoruz. Fakat gördüğünüz gibi biraz yaklaşırsak dibine doğru bütün parçalar dipte. Bunları havaya kaldırmam gerekiyor. O yüzden çırpıcımla veyahut elimle de sokabilirim. Bütün hamuru havaya kaldırmak için şöyle bir karıştırıyorum. Hepsini su üstü görmem lazım. Su üstüne doğru gelebilirsek buraya doğru, su üstüne. Evet, gördüğünüz gibi şu an tüm hamur su üstüne çıktı. Ben burada hemen hazırlıyorum. Bakın ne demiştik? 0'a 0 oturmayacak. Şöyle arada birkaç minik boşluklar kalacak. Öyle oturtturacağım. Elim hazırladım, bu şekilde duruyor. Bakın baş parmaklarım üstte. Çökmesin diye tekrar şöyle bir ufaktan bir karıştırayım. Suyumu, hamurlarım su üstüne çıksınlar. Evet. Dik bir şekilde suya daldırıyorum. Hepsi girdikten sonra içinde yatay yapıyorum. Yukarı doğru kaldırıyorum. Evet, şimdi burada artık kağıdımız hazır. Alttaki parçayı tutuyorum. Üsttekini kaldırdım. Bakın burada şimdi suyum hazır. Yan çeviriyorum. Bakın hala su akıyor buradan beri. Görüyorsunuz zaten. Önemli olan bu suyun azalması. Düşmez. Hiç korkmanıza gerek yok. Şu an oraya yapıştı zaten. Şimdi buradan hemen gidiyoruz fazla suyu almak için. Evet. Şimdi zaten demiştim gibi düşmüyor. Korkmanıza gerek yok. O yüzden ne yapıyorum? Buraya kağıdımı yatırıyorum. Süngerime de fazla suyunu alacağımı söylemiştim. Süngeri bastırıyorum. Fazla suyunu alsın diye. Ters çeviriyorum tekrar.
olabildiğince suyunu almak için uğraşmam gerekiyor. Çünkü içine su kaldıkça zayıf bir kağıt olur. En sonunda da kumaş kalkmasın diye tutuyorum. Elimi yavaşça kaldırıyorum. Artık kağıdım buraya geçti. Bundan sonra kağıdımı kurutmaya bırakacağım. Bir tane daha kağıt yapalım. Tam emin olalım nasıl yapıldığını. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Tekrar geçelim başımdan. Tekrar bunu göstereyim yaklaşırsanız eğer. Nasıl ayarlandığını bakın. Hazır duruyor. Bu tarafa yaptığımız, çaktığımız tarafı sinekliği buraya alınıyor kağıt. Bazıları yanlışlıkla hata yapıp bu çukur tarafını alıyor. Buraya alırsanız eğer hamuru bırakamazsınız az önceki gibi kumaşın üstüne. O yüzden bu tarafı kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde duruyor. Bunun önü veya arkası yok. İki tarafını da kullanabilirsiniz. Şimdi üstüne bıraktım. Bakın yine kenarlarında boşluk kalacak şekilde ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi kenarlarında boşluk kalacak şekilde ayarlıyorum. Sıfır bir ayarlama yok. Şimdi tekrar bunu hazırladım zaten. Bu artık hazır. Bunu havuzumun kenarına koyuyorum. Tekrar dibe çöktü hamur. Onları havaya kaldırmam lazım. Eğer daha sağlam olsun diyorsanız içine beyaz tutkal atabilirsiniz. Tutkalı tabi direkt atmıyoruz. Bir bardak su bardağı düşünelim. Yarısına tutkal, yarısına su koyup karıştırdıktan sonra sıvılaştırıyoruz. İçine dökebiliriz bu şekilde. Veyahut da nişastadan hazırladığımız muhallebi tutkalı var. Bunu da dökebiliriz içine. Şimdi tekrar karıştırdım. Daldırıyorum dibine. Dik bir şekilde. İçeride yatay konuma getiriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi artık kağıdım hazır. Fazla suyunu süzmem gerekiyor sadece. Kaldırıyorum. Hafif bir yataylık yaparak fazla suyun akmasını bekliyorum. Bu su burada akmazsa kağıtta kumaşın üstünde kuruması daha uzun zaman alacak. Fazlalığını burada akıtmak her zaman fayda verecektir size. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi tekrar gidiyorum. Buraya bıraktım. Fazla suyunu alacağım. Arada bir süngerin suyunu da sıkmamız gerekiyor. Tabii o da içinde artık suyu emdiği için. Evet, kaldırıyorum şimdi. Bu şekilde artık kağıtlarım kurumasını bekleyecek. Sıcak bir ortamda, oda sıcaklığında 2-3 saate kurur kağıtlarımız. Evet arkadaşlar, kağıt yapım videosunu burada sonlandırıyorum. Aşamalar hep bu şekildeydi. Eğer bir sorunuz varsa kağıt yapımı ile alakalı aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ben de bildiğim kadarıyla cevaplarım. Teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşmek üzere.